İşte ilk günden uyuşturucu satmaya çalıştı. Gezerken, yürürken çok fazla şu tarzda şeylerden görüyorsunuz. Dünyada eşi benzeri olmayan bayrak. Ama benden size bir tavsiye, siz olun. Sakın eşinizle, kız arkadaşınızla falan Nepal'e gelmeyin. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Ve çok şükür hayalimdeki ülkeye geldim. Uzun süredir burayı hayal ediyordum. Beni tanıyanlar bilecektir ki arkadaşlar ben dağları, bayırları, tabiatı çok seven bir herifim. Ve neredeyim? Nepal'deyim. Dünyanın çatısı. Nepal bu arada zaten kelime anlamı olarak birkaç tane anlamı var. Onlardan bir tanesi de dağların yamacındaki, dağların gölgesindeki ülke anlamına geliyor. Aynı şekilde korunan ülke anlamına geliyor. Ben de bugün sizinle beraber şehirdeki ilk videomu çekiyorum. Bu video çok önemli çünkü belki gelecek olanlar vardır. Onlara da böyle vizelerle alakalı birkaç tane bilgi veririm. Para birimleri nedir, ne alınır, ne yenilir, ne içilir hepsini bu videoda böyle ufak ufak bahsedeceğim. İlerleyen videolarda da tabii ki kendimizi tabiata atacağız. Hello my friend. İnsanlarından bahsedeyim mi hemen böyle selam vermiş birini görmüşken? Çevre ülkeleri gezdim, Hindistan'ı gezdim. Kıyaslama değil ama hani nacizane o ülkeler biraz daha gürültülü, çok fazla hareket, kaos var. Burası bana çok sakin geldi, çok dingin geldi ve etrafta o kadar böyle güzel kokular var ki. Bir de rengarenk tabii, hemen size etrafı göstereyim. Katmandu'dayım, başkentteyim. Ülke 30 milyonluk bir ülke. Daha önce farklı ülkelerde Nepallilerle karşılaşmıştım. Zaten hani burayı sevmemdeki aslında sebeplerden bir tanesi de yurt dışında farklı ülkelerde tanıştığım Nepallilerin çok iyi insan olmaları. Şimdi dikkatinizi çeken şeyler olacak. Bunlardan bir tanesi birçok hediyelik eşya göreceğiz. Rengarenk, aynı şekilde kamp malzemesi satan, yürüyüş ekipmanı satan birçok dükkan göreceğiz. Birçok değerli taş göreceğiz. Şurada gördüğünüz gibi. Tabii bunlara ilerleyen zamanlarda daha fazla detaylı yer vermek istiyorum. Ama bugün size Katmandu'nun Tamil bölgesini göstereceğim. Bakınız abilerimiz tam böyle bir belgeselde geziyormuş gibi hissediyorum ya. Ve burada ne var? Ulaşıma da değineceğiz tabii ki. Rikşalar var arkadaşlar. Abilerimiz beden gücüyle hem eşya taşıyorlar hem de insan taşıyorlar. Tabii ki buradaki insanlar da, özellikle bu tarz meslekleri yapan insanlar da aylık ortalama 150-200 dolar arasında para kazanıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hello. İşte berber shop. Burası bir berber dükkanı arkadaşlar. Hemen arka tarafta yine Hinduizmle alakalı nesneleri görebiliyorsunuz. Amcamız bakın burada birkaç tane materyalle tıraş yapıyor. Ve burada da tabii ki ola ki keserse filan insanların yarasını kapatabilmek için tuz kullanıyorlar. Namaste. İnsanlar çok güler yüzlü ya. Gerçekten Nepallileri çok seviyorum. Bir de hemen bakın şurada şöyle yerler görüyorum. Küçük restoranlar. Buralarda yemek yemek istiyorum ya. Muhakkak tabii ki ilerleyen videolarda burada yemek yiyeceğiz. Bakın kapıya bakar mısınız arkadaşlar? Benim boyum 1.75. Ya ben bile yani şu kapıya göre uzun kalıyorum ki hesap edin. İnsanlar, siz de gözlemleyeceksiniz, çok böyle iri veyahut da obez değil. Namaste. Burası küçük bir Nepal restorantı. Namaste. Namaste. How are you? I am good and you? Yeah. What is this? This is Bob. Buff. Buffalo. Chura. First time I saw. What's it material like? What kind of? What is mean chura? Rice. Yeah. This is rice also. Yeah, yeah. This is the original rice, but that is same. Same, similar. Arkadaşlar bu bir pirinç tarzında bir şeymiş ve buffalo etiyle beraber yiyorlar. Burada çok fazla tüketiliyor buffalo eti. Yeah, I will eat later. Yeah, I will eat later. Thank you so much. Nice to meet you. Have a nice day. Namaste. Tabii ki buradaki insanları namaste diye selamlıyoruz. Şu detayları göstermeden size geçmek istemiyorum. Çok sevgili bir dostum var. Ona da buradan selam olsun. Kendisi bana Nepal bayraklarından getirmişti. Daha doğrusu bunlar doğa bayrakları. Dalgalandıkça enerji yayıyor. Doğanın yayıldığına inanıyorlar. Ve böyle hani şeye gidersiniz ya, o Güney Amerika'da, Şili'ye falan gidersiniz de bu tarzda şeyler vardır ya dağlık bölgelerde. Aynı benzeri Nepal'de de görmek mümkün. Hepsi rengarenk. Bazıları böyle tam hippie stili. Yani burada muhtemelen ben de bir alışveriş yapacağım. Bu arada benim gömleğim de fena değil ha. Sosyal medyada paylaştım. Instagram'da takip edebilirsiniz Melih Bektaş yazarak. Çok sordular linkini. Ama maalesef linki yok. He? Ha. Smoke. But I'm not smoking. Okay, thank you so much. Abi kayıttayız. Abi kayıttayız. Tabii ki
Gelmişken hemen de bir değinelim. Şimdi ben burada birkaç gündür vakit geçiriyorum. Hemen kayda girmedim dediğim gibi. Gözlemliyorum etrafta ne var ne yok diye. Bu tarzda insanlar sokakta bekliyorlar. Tabii arz talep meselesi. İnsanlar, buraya gelen turistler de talep ettiği için karşılıyorlar bir şekilde. Şimdi de geldi bana işte ilk günden uyuşturucu satmaya çalıştı. Buranın bir gerçeği, yani çok fazla bu şekilde esrar satmaya çalışan insanla karşılaştım yolda. Şimdi dostlarım, hemen arkamda bir tane tapınak görüyorsunuz. Bu noktaya gelmişken dedim ki inançtan da şöyle size bahsedeyim. Şimdi Nepal'in %80'i Hindu, %10'u Budist, geri kalanları da diğerleri. Buraya geldiğimden beri çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Çok önemli tapınaklar var. Hem Budist tapınakları hem Hindu tapınakları. Hatta yani Budizmin kurucusu Buda bu coğrafyada doğuyor. Nepal'de doğuyor. Ondan sonra Hindistan tarafına doğru göçüyor, hareket ediyor. Hemen arkamda da hemen bir tane dua alanı var, dua noktası var. Sadece Katmandu'da 1000'den fazla ibadethane var. Hesap edin, yani 1000'den fazla tapınak var. O yüzden bu video güzergahında da çok fazla tapınağa denk geleceğiz. Çok fazla tapınak göreceğiz. Bir de şöyle dua ve tanrılarına sunak sundukları alanlar var. Birçok ritüel var. Tabii ki bunların da çok fazla detayı var. Hinduizm, yani deniz derya, aynı şekilde Budizm deniz derya. Bu ülkenin de özelliği Budizm ve Hinduizmin beraber yaşandığı, saygı sevgi çerçevesinde yaşanılan bir ülke. Hemen burada ateş yakıyorlar ve insanlar buradaki işte bu dumanı, isi alıp böyle yüzlerine sürüyorlar. Onların bir nevi işte korunma, kutsanma yöntemlerinden bir tanesi. Bu tarzda çok fazla detay var. Ben de inanın öğrendikçe size aktarmaya çalışacağım. Bakın, Nepal'de gezerken, yürürken çok fazla şu tarzda şeylerden görüyorsunuz. Şimdi bu nedir diye soracaksınız. Bu bir bağımlılık yapan bohala dedikleri bir madde. Bu betel cevizinden yapılıyor. İçerisine bazılarının tütün falan koyuyorlar. Hindistan videolarımı izlerseniz orada pan yaprağının içerisine sarıp bu betel cevizini tüketiyorlardı. Ağız kanseri yapan bir madde. Burada da çok fazla görüyorum, insanlar böyle çiğneyip paketler halinde ondan sonra yere tükürüyorlar. Tabii tükürdükleri yeri de kan gibi böyle kıpkırmızı yapıyorlar. Muhtemelen yerlerde falan o kırmızılığı da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yürürken ne aklıma gelirse hemen size aktarmaya çalışıyorum. Hemen unutmadan ve görmüşken de sim karttan bahsedeyim. Ensel diye bir sim kart var burada arkadaşlar. Sınırsız bir sim kart aldığınız zaman 1500 Nepal rupisi veriyorsunuz. Ben şöyle hesaplıyorum. Genelde 1000 rupi 6,5 dolar filan. Ortalama yemeklerde, lokallerde 200-300'den başlıyor. Restoran gibi yerlerde de 500-600 lira civarında. Zaten şimdi güzel bir lokal lezzet tadacağım. Onu da size göstermek istiyorum. Momos. Kesinlikle dene dediler. İlk defa buranın momosunu deneyeceğiz. Şimdi yavaştan oraya doğru gidiyorum. Bakın burada ne var? Değerli taşlar. Hello. Yes, my friend. How are you? This I'm is very good. this is really good. Thank you. This is really good. You are a good judge. Thank you so much. Arkadaşlar, this is all stone. Our design on my design. This is okay. Beyefendi kendisi dizayn etmiş. Evet. Birçok bu tarzda takı var. Muhtemelen buraya gelen hanımefendiler buradan birçok alışveriş yaparak dönecektir. Çünkü gerçekten çok güzel ya. Yani harika taş var. Tabii ki böyle ham hallerinde de satın alabiliyorsunuz. Bunlar da hatıra için güzel. Thank you so much. Türkiye. Yeah. Can you explain what does it mean? This for a good luck. Good luck. And this, Zihin sağlığı için. energy is going to more high. Okay. Enerji için, yine aynı şekilde huzur It's için. very good like a Abimiz diyor ki bütün inançlar bir diyor işte ya. Yani sadece farklı şekillerde gidiyoruz diyor. Ama tabii ki hepsinin amacı da insanı kamil olma yolunda adım atmak. Kendi nirvanalarına çıkmak. Kendi manevi dünyalarında en üst noktaya çıkmak işte. Çoğunun amacı da aslında bu. Tabii Nepal'de yapılacak birçok aktivite var. Hem zirve faaliyeti yapılıyor, hem yürüyüş yapılabiliyor. Bir de şu anda bulunduğumuz yer çok tarihi bir yer. Ve inançla alakalı da gezip görebileceğiniz, birçok şey öğrenebileceğiniz alan var. Onların hepsini size burada ben zaten dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Ama tabii safari yapabiliyorsunuz, bungee jumping yapabiliyorsunuz, rafting yapabiliyorsunuz, helikopter turu. Yani birçok aktivite yapabiliyorsunuz. Şimdi dağlık bir bölgede olduğumuz için ulaşım çok kolay değil. O yüzden buraya gelirken planlı programlı gelirseniz daha iyi olur. Aynı şekilde bir turla gelebilirseniz, özellikle dağ yürüyüşü falan yapacaksanız bir grupla gitmek güzel olur. Ben grupla gitmeyeceğim. Muhtemelen kendim gideceğim ama daha önceki tecrübelerime güvenerek ve tabii ki rotayı önden çalışarak gideceğim. Cadde boyunca gördüğüm manzaralar şöyle. Buradaki bir arkadaşımla da konuştum. Arkadaşlar özellikle Nepal'de, Katmandu'da birçok stilist var.
arkadaş gibi farklı farklı stillerde, tarzda insanlar burada gelip tarzını buluyor, tarzını oluşturuyor diyeyim veyahut da. Şöyle size de yakından göstereyim. Bu tarzda birçok kıyafet var ve rengarenk. Nepal'i yansıtan şekiller, Nepal'i yansıtan renkler. Diyorum ya, hem erkekler hem kadınlar yani buraya geldiği zaman muhakkak çok fazla alışveriş yapacaktır. Aman abicim, aman. Acelesi var muhtemelen. Burada kornaya basmak yasak arkadaşlar. Sıkışık yerlerde her ne kadar insanlar kornaya bassa da genellikle sessiz sakin. Tabii ki yani ihlal edenler oluyor, şimdi ihlal edenler olmuyor demeyeyim ama yasaklandığını biliyorum, okumuştum. Çevre ülkelere göre çok sessiz. Şöyle Tibet çanları var arkadaşlar. Özellikle meditasyon yaptıkları zaman bu çanları böyle alıyorlar, bunu tabii ki tekniği var böyle. Titreşim oluşturarak bir ses çıkartıyorlar ve insanlar medite oluyor. Güzel hediyelik eşya. Aynı zamanda eğer tabii ki spiritüalizmle ilgileniyorsanız güzel bir enstrüman. Singing bowl diyorlar yani. Wow, wow, wow. So strong. Thank you so much. Yeah. Arkadaşlar hemen tabii ki bir başka detay. Nepal'in bayrağı. Dünyada şu tarzda bir bayrağı olan başka hiçbir ülke yok. Diğer tüm ülkelerin bayrakları ya dikdörtgen ya kare. Kare ki zaten 2-3 tane ülkenin bayrağı kare. Ve Nepal'in bayrağı gördüğünüz gibi şöyle 2 tane üçgenden oluşuyor. Şunlar dağ, şu ise güneş ve ayı sembol ediyor. Bu da demek oluyor ki yani güneş ve ay var olduğu müddetçe bizim bayrağımız var olacak, bizim ülkemiz var olacak. Bunlar da dediğim gibi dağlardan esinlenmiş şekilde. Abimiz diyor ki üzerindekini çok beğendim. Seninle selfie çektirmek istiyorum. This same copra. So, Yes, okay. making. Ya şu gitar kılıfının güzelliklerine bakın ya. Şu çantalarının renkliğine bakın. Jacket. Ceket, okey. Ceketler de aynı şekilde. Same material. Ha, Same material. It is, bakın aynı materyal diyor. This your color. Color. More color. This more color. More color, evet. Only- So beautiful. Okay. Can I ask the price is the around the average how much? Şöyle bir çantanın bakalım, fiyatını da soralım. Sonra diyeceksiniz ki ya Melih neden fiyat vermedin? 450 rupees. 400. Arkadaşlar Nepali rupees. 450 Nepal rupisi. Şu gördüğünüz. Şu da çok güzelmiş. 1100 wholesale price. 1100. Yeah. Okay. Bu da okay 1300. Arkadaşlar ne kadar 8-9 dolar falan uygun, çok ucuz. It's really good. Cargo is sent. Kargo assistant. Making master. Master. Kitchen master. Oh, he's a master'mış. Thank you so much. Yeah. Have a nice day. Yeah, thank you. Şu dükkana bakın. Şu dükkan beni çağırdı resmen. Ya bilmiyorum, ben şu tarz şeyleri çok seviyorum ya. Yani böyle hatırası olan şeyler gibi. İşte hayalim şu dağlara çıkmak. Aslında şu güzel bir kombin olabilir mi ya benim şeyle? Şöyle. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bayağı da bir yüksek. Karşımıza Nepal bayrağı çıktı. Dünyada eşi benzeri olmayan bayrak. Nepal bayrağı. Ve momos yiyeceğim yere geldim dostlar. Yangling Tibetan restoran. Evet. It's good? Yeah. Good mama, good chow mein, good paya. Okay. We eat always here. Okay, I'm going. Okay. Dediler ki burası çok iyi. Good mama. Good mama diyor, good service diyor. Bizdeki mantı gibi arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl? Size şöyle fiyatlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar ortalama buradan siparişiniz 250'den başlıyor. 300-400'e kadar çıkıyor. Yani 100 liraya momos yiyebiliyorsunuz. 10 tane geliyor. Ben de şu anda buffalo kızarmış şekilde isteyeceğim. Valla yani dünyayı gezmeyi seviyorum ya. Her gün farklı bir şey deniyoruz. Hayatımda ilk defa Tibet çayı içeceğim. İçerisinde su, süt, tuz varmış. Ve tabii ki içerisinde çay var. Ve böyle beyaz görünümlü bir çay geldi. Şimdi gel de bu tadı açıkla. Hafif ekşimtırak. Çayla sütü karıştırılmış gibi bir şey. Çok şekerli değil. Tuzu da hissettiriyor aynı şekilde. Ekşi ile tuzlu arasında bir tat diyebilirim. Tibet çayımızı da bu şekilde içiyoruz. Sordum. Yani tuz olarak Himalaya tuzunu mu kullanıyorsunuz dedim. Çünkü bölgede çok fazla Himalaya tuzu var. Yok dediler. Normal tuz kullanıyorlarmış. Evet. Güzel. Ve arkadaşlar kızarmış momolarımız geldi. Ortasına da bir sos koymuşlar. Onu da dinleyeceğiz. Bu arada momonu şöyle bir şey. Bizdeki Kayseri mantısı gibi düşünün. Tabii ki bunu bir ısırıkta yiyemezsiniz. Kayseri mantısında bir kaşığa 40 tane mantı sığıyor. Bu kızarmış hali, bir de bunun buharda pişmiş versiyonu var.
Bir de aynı şekilde hem buharda hem de kızartılıp servis edelinle var. Genelde en fazla insanlar chili momoyu çok seviyor. Biraz acı olduğu için ben onu tercih etmedim. Şimdi buffalo etiyle yapılmış bir momoyu deniyoruz. İçi şöyle arkadaşlar. 10 tane geldi. Gözü doyuruyor. Karnı doyurur muhtemelen. Fiyatı sadece şu tabağın 100 lira ve tadı da gerçekten çok lezzetli. Böyle içi dolu bir mantı yiyormuş gibi hissediyorum. Tabii ki dışında kızarıklıktan dolayı bu kıtırlık var. Tadı da inek etine benziyor. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi yolda yürürken şöyle gidiyorum ya. Bir anda duruyorum. Çünkü her yerde dağ fotoğrafı var. Ve her dağ fotoğrafını gördüğümde böyle bir sabit kalıp hayalleri de alıyorum. Çünkü gerçekten kendimi şurada görmek istiyorum. Şurada hayal ediyorum. Ve özellikle eğer imkan olursa Lobuche zirve var arkadaşlar. 6119 metre olması gerekiyor. Buraya bir zirve faaliyeti yapmayı düşünüyorum. Umarım hava şartları müsaade eder. O yüzden heyecanlıyım. Umarım yapabilirim ya. Yaparsam da tabii ki bu bütün yolculuğumu burada sizinle paylaşıyor olacağım. Öteki türlü Everest Dağı'nın şöyle genel olarak size bir göstereyim. ABC var bakın orada. Basecamp var. Basecamp 14 gün sürüyor. Annapurna var. Annapurna'nın yine ana kampı var. O da ortalama 7-8 gün sürüyor. Bazı yürüyüş rotaları ise daha kısa. Tabii ki ben muhtemelen bir uzun yürüyüş rotası yapacağım. Yemeğimizi yedik. Birkaç gündür diyorum ya burada gözlem yapıyorum. Bak ufak tefek çöpler var ama genel olarak ülke temiz. Ara sokaklar temiz. İnsanlar böyle kurallara falan riayet ediyor. Dediğim gibi yani sıkışıklık olmadığı müddetçe çok fazla kornaya basmıyorlar. Yol güzergahında bir tane berber vardı. O arkadaşa da sordum. Dedim ki böyle kafa masajı falan yapıyor musun? Bir de saç sakal tıraşı olayım dedim. Şöyle bir elimiz yüzümüz açılsın. Şimdi onun olduğu yere doğru gidiyorum. Ve geldik biraderimizin mekanına. Brother, what's your name? Pankaj Kumar. Ponkaç Kumar. Kardeşimiz adı Ponkaç Kumar'mış. Ponkaç Kumar bakalım bugün Nepal berberlerini temsilen görev aldı. Neyle karşılaşacağız? İzleyip göreceğiz. Arkadaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir tıraş yaptı. Orada bakalım fiyatını da sormadık. Şimdi de kafa masajı yapacak. Değil mi brother? Hello. Hello. Haydi bakalım. Are you a YouTuber and just only I am YouTuber, yes. YouTuber? Yes. Can you say me your YouTube Yes, yes, yes. name? Now I show you. Şimdi kafa masajına geçtik bu arada. Valla şeyi beğendim ya. Yani arkadaş işini iyi yapıyor. I am not singer. I am only actor. Aktör arkadaş. Actor. One demo. İzliyor. This year. Wow. Arkadaşın arkadaşın kontentlere bak arkadaş. Don't say there because this song Bro, is very so hot. hot dance ha? Yeah, hot. Okay bro. Very Ya good. işte Don't aktörmüş arkadaşlar. But your thumbnail very good. Arkadaş şov yapıyor şu anda. Dam 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 dam. Kardeşim eline kameraya yaklaştırayım. Konuşuyor resmen masaj yaparken bak. Bu berberlerin bu huyunu seviyorum ya. Yani hani çoğu yerde kafa masajı yapmayı biliyorlar. Öğretiyorlar muhtemelen. Şöyle bir tıraş ve masaj. 1000 Nepal rupisi. Hiç fırsat olmadı. Size bir Nepal parasını göstereyim. Şu 1000 rupi. Üzerinde şöyle filler var. Tabii ki Nepal'deyiz. Dağ var. Şu gördüğünüz para hemen şöyle göstereyim. 6,5 dolardan biraz fazla. Ve 297 Türk İş lira. Daha küçük paraları da var. Burada da arkadaşlar kaplan var. Bengal kaplanının olduğu ülkedeyiz. Hatta dünyada en fazla Bengal kaplanını koruyan, yaban hayatı koruyan ülke Nepal. Gerçekten tabiata müthiş bir saygı var. Tabii ki bunda inançlarının da bilincin de çok fazla etkisi var. Toplam ne kadar işte bunlara 400-500 lira para verdim. Şöyle bir pantolon, kahverengi. Dedim ki üstümüzde böyle meç olsun. Yine aynı şekilde kafa bandını da bilerek seçtim. Ama benden size bir tavsiye, siz olun.
Sakın eşinizle, kız arkadaşınızla falan Nepal'e gelmeyin. Arkadaş kendini kaybeder. Gerçekten burada alışveriş yapacak çok yer var. Benim gibi alışverişle mesafeli olan bir adam bile kendini kaybediyorsa kadınları düşünemiyorum burada. O zaman Nepal tarzımızı oluşturalım. Nepal usulü nameler dinliyoruz şu anda. Bafri. Okay. Like that? Yeah, yeah. You like center like this. Oh, yeah, right. Wow, that's nice. Like this. I got it. Nepal çalgısını da bu şekilde denemiş olduk. Thank you so much sir. Nepal'de birçok bıçak görebiliyorsunuz. Böyle bayağı büyük kılıçlar var. Şöyle göstereyim farklı farklı. Şimdi bu kılıçları savaşta kullanmışlar. Biraz etrafı da göstereyim. İngilizler tabii ki Hindistan üzerinden buraya da sömürmeye çalışmış ama başarılı olamamış. Buradaki halk, Nepalliler kendilerini bu bıçaklarla savunmuşlar. O yüzden onların himayesi altına girmemiş. Yani onların bağımsızlıklarında bu tarzda bıçaklar ki şuna baksanız arkadaşlar şöyle göstereyim size. Gerçekten kaliteli yani. Demek ki Nepal'in bıçakları da meşhur. Yani taşıma ihtimalim olsa alıp aslında gerçekten Türkiye'ye getirmek isterdim ama tabii öyle bir imkan maalesef yok. Ve yine ilk günden beri dikkatimi çeken bir başka şey birçok kitapçının olması. Nepal'e geldiğimden beri birçok kitapçı gördüm ve buradaki arkadaşıma da sordum. Yani dedim okuma oranı fazla mı? Dedi ki insanlar eğitimlidir. Özellikle gençler İngilizceyi konuşuyor, biliyorlar. Yaşı ileride olanlar da biliyor tabii ki. Ve birçok kitap okuyan var. Aynı şekilde tabii ki bu kitaplar buraya gelip spiritüel bir eğitim almak isteyen turistler içinde Nepal ile alakalı birçok rehber niteliğinde kitap bulabiliyor. Aklınızda bulunsun. Buraya gelip İngilizce kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar dedim ki bir kahve içelim. En iyi kahveci buradaymış. Bayağı bir yorum almış. Gelmek isteyenler için de şöyle adını göstereyim. İnsanlar kendi yerlerini işaretlemişler. Bayağı bir ziyaretçi olmuş burası ya. Şuna bakın abi, şuna bakın. Üzerine badem koymuşlar. Hemen bir ısırık almak istiyorum abi. İçinde elma turşusu gibi bir şey var. Kahve de çok iyi. Yani yolunuz düşerse diye rehber niteliğinde araya böyle mekanlar sıkıştırıyorum ki gelen olur, kadar. O zaman afiyet olsun. Tabii ki alışveriş de yaptık, yemek de yedik, kahve de içtik derken buraya böyle birçok hem satın alabileceğiniz hem de kiralayabileceğiniz daha ekipmanı var. Şimdi Türkiye'den gelirken veyahut da farklı bir ülkeden geliyorsanız eğer çok fazla şey taşırsanız malum hem bagaj hakkınız doldurmuş olacaksınız. Ama buradan alıp veyahut da buradan kiralayıp dağlara işte yürüyüşleri yapmak daha mantıklı. Birçok seçenek var. Hem yan ürün var hem de orijinallerini de bulabilirsiniz ürünün. 8,500 but 8000 I discount. 8500 Nepal rupisi diyor ama indirim verebilirim diyor. Ve yine aynı şekilde yürüyüş yapmak için farklı farklı ebatta çantalar var. Yine montlar var. Yani böyle bir yolculuk yapacaksanız çok fazla eşya taşımanıza gerek yok. Burada hepsini halledip buradan devam ettirebilirsiniz. Arkadaşlar ben size vizeden bahsetmedim ya. Yani videonun sonunda bahsedeceğim vize konusunu. Bir defa arrival vize dedikleri kapıda vize var. Uçağa atlıyorsunuz, Nepal'e geliyorsunuz. Nepal'de hemen havalimanında makineler var. O makineden bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Sonra da parasını ödüyorsunuz. Ben 3 aya 120 dolardan biraz fazla ödedim. 125 dolar, 126 dolar falan ödedim. Bunu işte 15 günlük de alabilirsiniz, 1 aylık da alabilirsiniz. Ve kolay bir şekilde geçiyorsunuz. Normalde ülkelerde hani girdiğiniz zaman size kalacağınız yeri sorarlar, dönüş biletinizi sorarlar. Hiçbir şey sormadan direkt beni aldılar. 3 ayın kaç ayı burada kalacağım bilmiyorum ama mümkün olduğunca işte burayı değerlendirmek istiyorum. Bu ilk video çok fazla uzatmak istemiyorum. Bence dolu dolu bir video oldu. Konsantre bir video çekmek istedim size. Biraz çok konuştum farkındayım. Etraftaki görüntüleri de size elimdeki görüntüleri sunmaya çalışacağım. Bu tarz videoların devamı gelecek. Abone olmanızı rica ediyorum yine aynı şekilde. Bu videoyla alakalı yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.